Merhaba Kahramanın Sensin TV izleyenleri. Gördüğünüz gibi Kahramanın Sensin TV'nin bu seferki konu Gönül Tuna Özvatan. Gönül Hanım'la program yapmak için İzmit'e geldim. Bu da Kahramanın Sensin TV'nin ilk şehir dışı yolculuğu Evet, oldu. o da bana nasip oldu. Çok Aynen. güzel oldu. Öncelikle çok teşekkür ederim evinizde beni Ben ağırladığınız teşekkür için. ederim kıymetli arkadaşım. Hem İzmit'e hoş geldin hem evime hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. O zaman arkadaşlar Gönül Tuna Özvatan'la olan programımızı seviyorsunuz. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. O sorumuzla başlıyorum. Evet. Gönül Tuna Özvatan kimdir? Bize kendinizi, sizi hiç tanımayanlara anlatır mısınız? Gönül Tuna Özvatan yazmayı çok seven bir yazar. Öyle söyleyeyim. Biraz sinirli ama iyi birisi herhalde. Öyle düşünüyorum. Çok da sinirli değil ya. Yok. Bir Öyle sabah mi? kalktığımda böyle bir sinirleniyorum. Diyorum ya yeniden yeni bir güne uyandım ama çok sinirliyim. Hayatımdan hiç memnun değilim. Ondan sonra normal moda dönüyorum. Öyle mi? Aynen Peki, kahve içiyorum. Sinirle baş etmek için ne yapıyorsun? Kahve mi dedin? Kahve çok İşe seviyorum. yarıyor mu peki? Yani Ya da zamanın kahve. şartları biraz Ya da kahve mi sıkıntılı. sinir yapıyor acaba? Yok. Tipik bir Başak Burcu. Öyle mi? Evet. Ondan mı? Anında sinir gelir, anında gider. Bir Ben bakarsın şu çok anda iyiyim. bayağı kaç yıldır sohbet ediyoruz, Evet. tanışıyoruz seninle. Ben bu kadar şen şakrak bir arkadaşımın sinirli olduğunu burada sizinle birlikte Hiç öğreniyorum. öyle durmuyorum değil mi? O zaman Gözüküyorum. şöyle yapalım. Diğer bir sorumuz. Konuklarıma genelde ben nerede doğduklarını, senin çocukluğun nasıl geçti, nerede doğmuştun? Bize anlatır mısın? Tabii ki İzmit doğumluyum. 1976 İzmit doğumluyum. Çocukluğum da burada geçti. Hatta mesela bu gördüğün ortamın bir 50 yaşıma gireceğim ben yakında nasipse öyle söyleyeyim. Bir 40 sene öncesini düşün. Yol yoktu, otobüs yoktu vesaire yoktu ama insanlık vardı. Çok güzeldi. Çok güzel Evet. çocukluk anılarım var. Çocukluğunuz burada mı geçti? Burada geçti. Yani? Hı hı. Hı. Burada geçti. Sonrasında kentsel dönüşüme girdi her yer. Her Sonra yerde büyük bina. binalar. Önceden mahalleden geçen kişiyi bilirdik. Şu anda kimse kimseyi tanımıyor. Anladım. Yani. Ama çok güzel bir çocukluk geçirdi. Burada doğduğun Hı hı. zamanlarda gecekondular vardı muhtemelen, Evet. değil mi? Nasıl oynardınız? Gününüzü nasıl geçirdiniz çocukken? Şöyle söyleyeyim. Mesela bu zamanda kıyas yaptığım zaman Suat, bizim çocuklarımız hiçbir şey bilmiyorlar. Kesinlikle. Kendi oyunlarımızdan gösterdiğim zaman da mesela ya anne bu çok sıkıcı diyorlar. Ama yani annelerimiz bıraksa biz sokakta yatardık. O kadar söyleyeyim. Tabii. Sokağı Evet. çok severdik. Kalabalıktı mahallemiz. Arkadaşlarla da çok güzel anlaşırdık. Yani hiç unutmam Bilyalı'yla kayardık. O senin indiğin yerdeki duraktaki o yüksekten aşağıya oyun yapardık, yakan top oynardık, saklambaç. Bazen ev sahiplerini, komşularımızı kılık değiştirirdik. Böyle dilenci kılığında falan para toplardık. Hatta bir tane anımı anlatmak istiyorum. Annem misafirliğe oturmaya gitmişti yine burada. O komşumuz rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. Evet. Kendisi orada biz dışarıdayız ve horoz şekerci geldi. Ama böyle kıpkırmızı büyük horoz şekerler. Şimdi o zaman terlik veriyorsun, naylon terlik. O horoz şeker veriyor. Yani para almıyordu. Biz Ben bu düşündük. hikayeyi bir yerlere benzetiyorum benim hayatımda. Ya düşündük dedik nasıl alabiliriz, nasıl yapabiliriz? Gittik annemin terliklerini oradan aldık. Verdik. Annem çıktı terlik arıyor. Tabii biz horoz şekeri yiyoruz ama bir dayak yedik. Bir dayak yedik o kadar söyleyeyim. Siz amatör müsünüz? Biz belli etmedik. İşte ama o kadar lezzetli horoz şeker daha hayatımda yemedim yani. Onlar da çok meşhurdu yani. Evet çok Ne güzellerdi. severdik yani. Ama şimdi mesela kendi çocuklarıma da bakıyorum. Gerçekten şöyle düşünüyorum Suat. Hani bir bilgisayarın sürümü oluyor ya. Her sürüm daha yenilik oluyor, daha farklı şey oluyor. İnsanlar da gerçekten dönem dönem böyle. Mesela bizim annelerimiz biraz tutucu bir ailede yetiştik öyle söyleyeyim. Hani konuşma hakkın mesela yoktu. Sonradan konuşmuş, iyi Evet. konuşmuş insanlar. Gerçekten sus.
Hani susacaksın yani. Konuşma hakkı yoktu. Mesela annemin dönemi şu an bir tanesi nasılsa hepsi aynı. Bizim dönem de öyle. Şimdi öyle düşündüğüm zaman aslında çok garip de gelmiyor mesela kendi çocuklarım. Ama ondan sonrakiler daha farklı olacak. Ama şöyle söyleyeyim, çocukluğunu doya doya yaşayan hani en güzel nesil biziz yani daha da yok. Kesinlikle. Aynı jenerasyon olduğumuz Evet. için kesinlikle. Bir de böyle çocukluk geçirmiş yani internet çağında olmayan bizim gibi 75-76 yıllarında doğmuş Evet. arkadaşların eğer bizi seyrediyorsanız bunun altına yazın siz nasıl vakit geçiyordunuz merak Evet, ediyorum. çocukluk anılarınız özellikle. Aynen öyle. Peki hocam okul hayatınızı dinlemek istiyoruz. Nerede okudunuz? İlkokuldan başlayarak Evet. dinleyelim. Hangi Ee, okullarda? Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda okudum. İzmit'te. İzmit hatta yeni yıkıldı. Yarım asırlık bir okuldu. Hafızam Fakat gitmiş. evet. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim zamanımızda yani öğretmenler alınmasınlar fakat çok öğretmenlerin dönemiydi ve çok sertlerdi. Çok bir öğrenciye kızarlardı mesela ama bütün herkese dayak atarlardı. Yani bunu sordukları zaman söylüyorum. Yani şimdi mesela çocukların devri. Çocuklar öğretmen gibi, öğretmenler de öğrenci gibi oldu. Çok dayak atarlardı. Annelerimize de söyleyemezdik korkudan. Okuldan çok soğudum ben. Evet. Ortaokulda da aynı Ciddi şekilde. bir öğretmen Evet. şiddetine mi maruz kaldın? Evet. Hı. Yani şöyle büyük kalın bir sopası vardı. İlkokulda değil mi? İlkokulda. Annem hatta dedi neden söylemediniz diye de o zaman ya bilmiyorum hani konuşamıyorduk. Hep onu söylüyorum. Yani böyle cesaret edemiyorduk. Sonrasında okumak istedim, devam etmek istedim. Radyo, televizyon ve sinema bölümünü çok istedim ben. Önce bir ortaokula bakalım mı? Ortaokul Evet. neredeydi? Ortaokul İzmit Merkez Ortaokulu merkezdeydi. Orada da iki öğretmenim biraz hani anlaşamadık. Böyle Yani öğretmen yanından evet, yüzün gülmemiş. yok gülmedi gerçekten ve okuldan çok soğudum ben. Hani hiç gitmek istemedim, gitmedim de. Sonra liseyi dışarıda Bitirdin. bitirdim. İstediğim bölümü de babam izin vermedi. Hmm. O yüzden öyle kaldı. Burukluklarla dolu. Yani Radyo, televizyon diyordun. evet. Oradan bahset. İçinde ukde mi Ee, kaldı bu? Yani şöyle söyleyeyim, çok küçük yaşlarda yazmaya başladım Suat. Hani adam olacak çocuk gibi bir laf vardır ya, ağaç Evet. yaşken eğilir vesaire. Vardı. Yani o zamanlarda içimdeki en büyük şey yazmakta. Hani yetenek mi diyeyim, istek mi diyeyim, artık hani nasıl düşünürsen diyeyim. Hani bir şeyler yapma çabası çok vardı bende. Günlük tutarak başlamışsın yoksa? Yani bu senaryolar yazıyordum, Hmm. hikaye yazıyordum. O zaman öyle bir kaldı. Sonrasında bir yaşamla ölüm arasında kaldım. Ama çok nasıl diyeyim, yani böyle tam Araf'ta gibi. O dönemi atlattım. Sonrasında hani kendim için hiçbir şey yapmadım. Yapmadığımın farkına vardım. Hani neden hiç kendin için bir şey yapmadın diye sordum kendime. Sonrasında elimde bir tek kalem vardı. Bir de her şeyimi de kaybettim. Yazmaya başladım. Seneler sonra yazmaya İyi başlama. ki de yazmaya başlamışsın. Evet. Ben zaten konu oraya getiriyorum. Bir de yaranı deşmemek adına fazla bunu irdelemek istemiyorum ama söylemek istediğim bir şey olursa konuşuruz bunun üzerine. Peki yazma eylemine gerçek anlamda, edebiyat anlamında ne zaman karar verdin? Bundan 10 sene evvel. Ne oldu? Seni oraya getiren sebepler neydi? Yaşadıklarım. Hani öyle söyleyeyim. Çok büyük bir depresyon geçirdim. Hatta hiç unutmuyorum bir gece bir rüya görmüştüm. Uyandığımda gece sabah 3'tü. Kendime gelemedim. Çok mahşer gibi bir zamandan geçiyordum öyle söyleyeyim. Biraz hava alayım dedim. Balkona çıktım ama hayatımda şimdi insanlar yaşadıkları olaya göre tepki veriyorlar. Fakat benim yaşadığım durum çok ağır bir şeydi öyle söyleyeyim. E, Böyle kendimi ölmüş gibi hissettim. Yani ben ölmüşüm ama dünyaya Allah beni yeniden göndermiş gibi. Elime koluma baktım sonra vücuduma yabancılaştım. O derece. O yani derece. sahici.
Hani omzumdan sarkan iki şey var dedim. Bunlar ne gibi böyle? Etrafa baktım böyle o kadar boş, o kadar anlamsız Suat. Nasıl diyeyim? Hani dedim en güzel şey duygularını nasıl aktarabilirsin? Kendin için ne yapabilirsin? Çünkü her şeyimi de kaybetmiştim. Yazabilirim dedim. Belki insanlara iyi örnek olabilir ya da benim yaşadıklarımdan ders çıkaranlar olursa. Ya birinin kalbine dokunmak, bir Tabii. insanın hayatını güzelleştirmek, birinin derdine derman olabilmek. Bu düşünceyle yola çıktım. Ne güzel salih duyguların var. Teşekkür ederim. Umarım hiçbir zaman kalemi elinden bırakmazsın. İnşallah. Düşüncesini bile aklından geçirme. Evet. Aklından geçirirsen eğer bizim gibi dostların etrafından kaybolacaklar. Evet. O yüzden bize değer veriyorsan Her zaman. yazmaya devam. Çünkü çok kuvvetli bir kalemsin. Teşekkür Ve ederim. burada duran ödüller de zaten bunun Evet. nişanesi. Ki benim hiç ödülüm yok. Yani buradan bir tanesini alabilirim. En güzel olsun. Canım arkadaşım. O zaman şöyle devam edelim. Yazarlıkla ilgili sizdeki cevheri ilk kimler keşfetti? Yazıyorsun ama Evet. bunu birileri illaki fark etti. Birilerine okumuşsundur belki de. Evet. Bundan bahsedelim. Bir üst düzey bir yönetici Ateşem diyordum kendisine. Üst düzey bir komutan fark etti. Yazman lazım dedi. Yani yazmalısın dedi. Sen yazmalısın dedi. Hatta ilk yeniden yıllar sonra yazmaya başladığımda bir defterle başladım ben. Yazıyorum, yırtıyorum, atıyorum ama neredeyse yani defterin yarısına gelmişim Suat. Sonra ben kendisini aradım. Hani olmuyor dedim, yapamıyorum ben. Ben dedi bir daha dedi böyle bir şey duymak istemiyorum dedi. Sevgili gazeteci Yazgül Aldoğan, onu evet. sırtımda taşısam hakkını ödeyemem. Çok seviyorum kendisini. Buradan da selam olsun Evet, Yazgül çok Hanım'a. hürmet duyuyorum ona. Yazacaksın Gönül dedi. Sen yazacaksın dedi. Ben kendisinden istemiştim hani yazar mısınız diye. Sen yazacaksın dedi. O ateşe komutanın sayesinde ben yazmaya başladım. İyi ki de başlamışsın. Evet. Şöyle kısa sorularım var Hı benim. hı. Resim nedir, şiir nedir gibi. Hı hı. Yazmak da senin hayatın olmuş. Evet. Ve hala da mücadelesini veriyorsun. Bazen Evet. kırgınlıkların oluyor ama Oluyor. ben biliyorum. Hı hı. Her şeye rağmen yolunda yürüyorsun. Hı hı. Yazmak senin için nedir? Yazmak benim için iz bırakmak. Aslında biz yazarlar çok özel ve önemli insanlarız. Buradan devlet yetkililerine de sesleniyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Yazarlar üst düzey. Yani düşünebilen. Herhangi bir karakteri, bazen de olmayan bir karakteri hayalinde canlandırabilen, akıl yürütebilen, kendini o kişinin yerine koyabilen altıncı hisleri de çok kuvvetli insanlar. Yani yazarlara daha değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Mührü özellikle sevgili Suat ben yazarken çok bir asır öncesine gittim mesela. Hani nasıl yazabilirim diye düşünmüştüm. Yani dedim televizyon yok, radyo yok, doğru düzgün hiçbir şey yok, köy hayatı. Hani bir ağa kızı var orada ve gerçek bir yaşam hikayesiydi. Hani ben bunu nasıl yapabilirim diye. Hiç unutmuyorum gece 2'de Kanun Üstadı sevgili Aytaç Doğan'la mesajlaştık biz. Buradan da kendisine sevgilerimi iletiyorum. Ne olur dedim, mührü dedim, sizin dedim, güzel dedim, hani çaldığınız müziklerle ben paylaşmak istiyorum. Sağ olsun bana müsaade etmişti, güzel dileklerde de bulunmuştu. Ya yazarlar çok farklı insanlar. Evet. Bilinmesi gerek, iz bırakmak, biz tarihe iz bırakıyoruz. Yani bu 50 sene sonra büyük bir ihtimal bizler sadece kemik olarak kalacağız. Hatta onlar da kalmayacak ama Belki o da olmayacak. Evet. yazdığımız bir kelimeyi birisi okuduğunda hani ona güzel geldiğinde zamanında belki ben de işte benim gibi yaşamış olan insanlar da var ya da ben bir işin içinden çıkamıyorum ama böyle de düşünmeyi hani düşünsem, uygulasam, hayatta geçirsem nasıl olur diye düşündükleri zaman bence diyorum yazmak iz bırakmaktır. Harika. Evet. Ben de senin gibi düşünüyorum. Evet. Yazmak isteyen Arkadaş herkese arkadaşından aynı. bellidir zaten. Evet, evet. Birbirimizin aynası Evet. oluyoruz. Sen konusunu açtın. Hı hı, Biraz böyle yazmak nedirden hı ilerlettiğimiz için daha detaylı konuşmak istiyorum. hı, tabii ki. Mühür yazmış olduğun kitap. Hı hı. Mühürden detaylı bahseder misin? Neden mühür mesela? 100 yıl Elbette ki. öncesinden bahsetmiştin. Evet. Bu kitabı şöyle bize özetlersen
ikinci Peki, baskı. ulaşmak istersek nasıl ulaşacağız bu kitaba? Öyle bir imkanımız var mı? Tabii ki Ateş Yayınları'ndan. Ateş Ateş Yayınları'ndan. Yayınları'ndan. Hmm. Evet. O zaman Mühür kitabından bahsediyoruz. Bakalım Mühür kitabı özetle ne anlatıyormuş? Bize bahset bakalım. 100 yıl öncesinden dedim. Evet. Bu mühürle alakalı, yazdığım kitapla alakalı ben en çok şu düşünceyi seviyorum Suat. Ya seviyorsanız böyle sevin. Hani herkes iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, yoklukta ama hayır çoğu kimse böyle değil. O bir filmin repliği gibi bir şey. Evet. Öteye gitmiyor. Gerçekten öteye gitmiyor. Bundan hemen hemen bir asır öncesinde yaşanılmış gerçek bir yaşam hikayesi. 1921'lerde yaşanılmış bir yaşam hikayesi. Adil ve Gülşen'in gerçek yaşam hikayesi. Adil e, babası, annesi vefat etmiş. Ağa tarafından evlatlık alınmış. Gülşen de bir ağa kızı. Fakat çok tutucu bir ailenin hani kızı, gözükmeyen kızı öyle söyleyeyim. Fakat Adil de karşılaşıyor. Onunla her şey değişiyor. Yani huzur, saygı, cesaret. O bahsettiğin temaların hepsini orada buluyorlar mı? Evet, şu çok dikkatimi çekmişti. Eseri okuyan herkes ikinciye tekrar okuduklarını söylemişlerdi. Hani Çok hiç biz önemli. evet sıkılmadık ve film tadında demişlerdi. Bir kadının eşine, sevdiği adamı olan özlemini, sadakatini, toplum baskısı, aile baskısı içerisinde çok şey barındıran güzel bir kitap. Fakat şöyle söyleyeyim, Gülşen'in aslında Kamalı Gülşen'in günlüğüydü o. Evet günlüktü. Günlükten ben kendimi kendisinin yerine koydum. Bazen böyle çok gözümden yaşlar aktı. Bazen böyle o yaşıyor ben sanki oradayım yani Suat. Savaşın içindeyim ya da eşimi kaybetmişim gibi böyle farklı düşünceler oluştu. Fakat ortaya çok güzel bir eser çıktı. Beğenildiğini düşünüyorum. Motorcular. Ortaya çok güzel bir eser çıktı Evet. dedin. Ee, Ben de bunu aslında sen bana internetten attın. Evet. Ama internetten okuma sıkıntım olduğu için ben bakmıştım biraz. Hı hı. Kitabına ulaşmam gerekiyor benim de. Hı hı. Peki benim senin bana bahsettiğin aradığımda konuştuğumuz Levh-i Mahfuz. Evet. Levh-i Bu Mahfuz. çok böyle ismi de çok değerli. Evet. Bundan bahsedebilir misin? Tabii. Levh-i Mahfuz 15 Temmuz hikayesi. Biraz bıçak sırtı bir hikaye olduğu için basmadık. Sonrasına bıraktık. Fakat bir asker ve eşinin olağan dışı sürükleyici hikayesi. Çok hani ben birisini okutmuştum öyle söyleyeyim Suat. Tanımadığım birisine. Hani nasıl diye. Çok değerli yorumlar gelmiştir orada. Evet, hanım kalp krizi geçireceğim zannettim demiş ve gerisini okuyamadım demiş. Oo. Yani şöyle söyleyeyim, insanlar çok olağanüstü bir durum yaşadıklarında, üzerinden bir asır da geçse, ya o mutlaka gün yüzüne çıkıyor. Mesela en basit örneği Titanik'tir. Evet. Yani o yüzden bireysel tarih yazmayı da çok seviyorum. Levh-i Mahfuz da 10 sene oldu. Çok farklı bir hikaye. Wattpad'de yazmıştım ben okuma listesinde ilk 3'e çıktı. Sonrasında yarışmalara gönderdi. Ana dalında yılın en iyi yazarı seçildi. Ne güzel. Hangisi ödüllerden? Şimdi ben de karıştırıyorum. O zaman birazdan onlara gireceğiz. Evet, Onların karıştırıyorum. hepsini ayrı ayrı kaldırıp okuyup söyleyeyim. Evet. Anadolu'nda ödül aldı. Evet. O kitapla. Evet. Yazıyla. Evet. Birbirini çok seven iki kişinin yaşam hikayesi öyle söyleyeyim Peki sana. kendini yazdığın yazılarla nasıl bir romancı olduğunu tanımlayabilir misin bize? Aşk romanı mı yazıyorsun, tarih romanı mı, 100 yıl geriye gittin, Hı hı. yoksa hepsi birbirini kapsayan Hı hı. geniş bir alan mı var sende? Derin. Yani ben kendim öyle hissediyorum. Derin. Nasıl diyeyim? Mesela Levh-i Mahfuz'da bir tane bir dörtlük yazmıştım. Elimi kolumu bağlayıp beni o derin suya attılar. Hani yaşadığı acıyı farklı şekilde, hani insanların anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışmıştım. Ee,
çırpındıkça en dibe vurdum. Eşim için atan kalbim durdu. Yoktan gelinim imkansız oldum. Yani şu an tam hatırlayamıyorum biraz. B12'imde eksik çıktı bu arada ondan dolayı. Ee, insanların yaşadıkları acılar beni çok etkiliyor. Onlara empati yapabiliyorum. Fakat en kötü tarafı Suat, ben onlarla beraber çok üzülüyorum. Çok içselleştirici. Üzülüyorum, çok üzülüyorum. Mesela Dünya bizim gibi insanlar için bir cehennem. gerçekten öyle. Mesela bir programa davet etmişlerdi. Instagram'da, canlı yayında. Bana sordukları zaman ben bu dünyayı sevmiyorum dediğimde oradan bir izleyen kişilerden yazar hocamızın kafası çok karışmış demişti. Ben ona çok gülmüştüm. Ama dünya gerçekten iyi ruhlar için yaşanılacak bir yer değil. Kesinlikle. Yani evimiz burası değil zaten. Burada hepimiz misafiriz. Yani bu dünyadan hiç kimse canlı çıkmayacak. Fakat Ama kimse gitmeyecekmiş gibi yaşıyor yani genelde insanlar çoğu değerini kaybetti. Evet. Öyle söyleyeyim. Zaman çok değişiyor. Zaman değiştikçe insanlar da değişiyor. Hem zaman hem insan değişiyor bence. Ama çok şey yaşayıp merhametli kalabilmek, karşındaki sana kötü bir şey yaptığında sen ona mesela yapmıyorsun. Bu hani iyiyken kötü olmuyorsun. Seni kötü yapamıyorlar. Bu insanlar çok değerli insanlar. Aynen. Onlarla empati yapabiliyorum. O yüzden bireysel tarih. Onu çok seviyorum yazmayı, insanların hayatlarına dokunmayı çok seviyorum. Ya genellikle aşk temalı çok seviyorum ben. Aşk olmasa zaten Yani dünya bomboş bir evet, yere döner. Bizim hep acısını çektiğimiz bir konu var. Dayanışma. evet. Önce sadece sana dayanışma diyeyim. Dayanışma deyince ne anlıyorsun sen? Hiçbir şey. Hiçbir şey değil mi? Boş bir laftan ileri gitmeyen bir Gitmeyen, şey. Keşke içi doldurulsa. Yani. Gerçekten de öyle bu kelimenin hakkı teslim edilse. Herhalde bunu en çok söyleyenler, en çok desteği isteyenler ama başka sadece bana olsun diye düşünüyorlar muhtemelen. Şöyle söyleyeyim Suat, özellikle ya insanların kalpleri gerçekten çok kötü. Yani birisinin üzerine basarak geçmeye çalışanlar ya da bu neden bu konuma, statüye geldi, ben neden hala böyleyim? Ya insanların unuttukları çok güzel bir şey var. Hazreti Ömer'in bir sözü var size nasihat olarak, ölüm yeter diye. Ya bu dünyada iyilikten başka her şey yalan ve bizi de iyilik kurtaracak zaten. Ya karşında ihtiyacı olan ya da ihtiyacı olan da demeyeyim, bir ele, bir desteğe ihtiyacı olan bir konuda, mesela özellikle bizim gibi yazarlar ya da hani diğer meslek dallarında da neden insanlar yardımcı olmuyorlar? Bence şöyle, egoları çok yüksek olduğu için. Evet. Egoları çok yüksek olduğu için. Peki dayanışma konusunda en yakınlarından destek bulabiliyor musun? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ailen dışında bir iki, yani parmakla sayılacak kadar az arkadaşım var. Ben yazmaya başladığımda boş işler diyen de oldu. Çok boş işler dediler. Acaba dolu iş diye tabir ettikleri şey o arkadaşlardan duymak isterdim. Onlar Yani ne acaba? aslında konuşmaya başladıklarında iki satırı, yani iki kelamı bir araya getiremeyen insanlar. Ya bizim kalemimizden neler neler dökülüyor. Mesela eserimi okuyanlar bunu nasıl yazdınız diyorlar. Ben de şaşırıyorum. Diyorum ben yazmadım. Yukarıdaki yansıtıyor diyorum. O ne derse ben onu yazıyorum yani. Ama egolu insanlar kötüler. Çok kötüler ama. Keşke öyle olmasa. Keşke olmasa. Zaten o zaman dünya cennet olurdu. Biz seni daha fazla sinirlendirmeyelim. Başak kadının o zaman şöyle söyleyeyim ben. Başka ne kadar profesyonel olmuşum değil mi? Teşekkür ederim. Kameraları falan kırmadan ben hemen. Peki kendini kendi anlamda kendini ifade edebildiğini düşünüyor musun? Ya şöyle bir şey, bunu hani belki 2-3'tür söylüyorum ama çok çocukluk dönemimizde çok saygıdan dolayı hani bastırıldık, öyle söyleyeyim. Mesela annem, babam, büyükler, özellikle büyük babam rahmetlik, mekan cennet olsun, diğer dayılarımız geldiğinde biz sürekli Suat kalk, onlar oturunca otur. Hani öyle bir annemlerin öyle bir sistemleri var. Hiçbir konuda hiçbir fikir beyan edemezdik. Bu ne kadar zaman sürdü? Çok uzun zaman sürdü.
Yani benim şöyle söyleyeyim, herhangi bir fikrin varsa onu söyleyemezsin. Bir konuda haklısın, söyleyemezsin. Kızdın, belli etmemen lazım, susman lazım. Onu aslında böyle koruyuculuk yaptıklarını düşünerek yapıyorlar herhalde Yani ama ciddi zarar da veriyor değil mi? veriyorlar. Tahribat oluşturuyor. Ya kendini ifade edemiyorsun çünkü. Mesela onların da ebeveynlerin de haksız oldukları yerler oluyor. Söyleyemiyorsun. Mesela ben şimdi konuşuyorum. Çocuklarıma diyorum mesela anneciğim anneniz de babanız da haksız olsalar biz haksız olduğumuz yerde siz söyleyin anneciğim sen burada yanlış yapıyorsun. Babacığım senin fikrin yanlış. Biz diyorum hep susturulduk yani. Ha, çok nasıl diyeyim kendimi en çok akıllı gibi hem çok aptal gibi hissediyorum. Af buyursunlar izleyenler. Çünkü korkuyorduk yani. Susturulduğumuz için kendimi tam ifade edemedim. İşte o bahsettiğimiz şeyler genelde biz zaten bu hayatı yaşadık. Biz onu tecrübe ettik. Evet. Bak sen bu yolda yürürsen bu çukura düşeceksin İşte. diye telkinleri telkin olmaktan çıkıp yapma işte ben yapmıştım diye. Halbuki biraz rahat bırakmak gerekiyor. Evet. Sıkmamak lazım. Belki gerçekten kendin o düşmeyi, çıkmayı tecrübe etmen gerekiyor. Onu artık atlattığımızı düşünüyorum. Evet. Belki de yazar olma serüvenin de böyle gelişmiş olabilir mi? Evet. Bu baskılar senin sessiz çığlığın haline gelmiştir değil mi? Kesinlikle. Ama şöyle söyleyeyim Suat. Hakan Ural'ın bir programını izlemiştim ben. Kendisi böyle çok büyük acılardan geçen insanlarla ilgili bir şey söylemişti ve çok hak vermiştim. Çok büyük acılardan geçiyorsanız eğer ya şair olursunuz ya yazar olursunuz. Evet. Öyle şeyler yazarsınız ki sonra siz bile hani bunu ben mi yazdım dersiniz demişti. Bilmiyorum biraz yapıya göre de değişiyor. Yani mücadeleci insan her şekilde mücadele ediyor ama kabul edip oturan da var. Aynen. Yani o da herkese nasip olmuyor. Aynen. Yazarın en çok ihtiyaç duyduğu tema da zaten dert sahibi olması. Çünkü bir derdi olmayınca Evet. insan ne yazabilir ki? Yani. Mesela biz bununla ilgili çok kıymetli bir arkadaşım var. İsmini vermeyeceğim. Çok uzun saatler tartıştık. Mutluluktan yazdığını söyledi. Dedim ki ben masal yazacak olsam çok mutlu olduğum şeyleri yazardım ama hani acı. Mutluluğumu belki acılı bir hikayenin sonunda oradan çıkacak, filizlenecek bir umut ışığı vererek yapabilirim ama yani içerisine hiç düşme yok, hiçbir yerin çizilmiyor, bir yerin kanamıyor falan. Böyle bir hikaye olmaz falan demiştim. Bayağı uzun süre bununla ilgili tartıştık. Sonra kıymetli bir şair dostum var. Yine ismini vermeyiz birbirlerini şey yapmasınlar. O da aynı şekilde sadece yazar değil, aynı zamanda sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan bütün herkesin ihtiyacı olan şey bir şeyi dert edinmeleri demişti. Kesinlikle. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Gönül Tuna Özvatan'ın bayağı hepimizi içse kadar derdi varmış. Evet. Çünkü 100 yıllık geriye gittiğine göre yavaş yavaş günümüze de gelecek. Aynen varmış. Peki elinde halihazırda çalıştığın, ürettiğin yeni eserler var mı? Veyahut da umutla onu desteklediğin, üzerinde durulmasını istediğin eserinden bahsedelim. Şöyle söyleyeyim, film hikayeleri yazıyorum. Beyaz Perde en büyük hayalim. Nasip olur mu bilmiyorum. Fakat şöyle de bir sistem var Suat. Bazı kişiler ya sektörler böyle sadece kendi yazarları. Hani kendi hikaye yazarları, kendi senaristleri. Hani dışa açılma gibi herhangi bir şey yok. Mesela benim şu an elimde Titanic gibi bir hikaye var diyelim. Ama okumuyorlar bile mesela. Hani okumadıkları zaman ne olduğunu nasıl bilecekler? Şimdi bu konuyu özellikle söylemek istiyorum. Ben de elimde bir kutuyla geliyorum. Örnek olalım işte örnek vereyim sen. Açmadan o kutuyu içinde ne olduğunu bilemezsin. Belki çok orada belki cevher var. Belki bir mücevher var yani. Neye hayır dediğinin farkında değil. Evet kesinlikle böyle. O zaman diyorum ki gerçekten yapımcı değiller. Çünkü yapımcı olan bir insan, ben kendim yapımcı olsaydım, birisi bana gelseydi ben onu mutlaka değerlendirirdim. Okurdum yani. Hiç olmadı okurdum. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Mesela günümüzde birçok dizi var ve o dizilerin başlangıcında diyor ki mesela örnek verelim. Gülşen Budayıcıoğlu'dan bir falanca romanından esinlenerek yapılmıştır diye. Burada kıymetli bir yazar arkadaşımız var. Gönül Tuna Özvatan. Onun da eserleri var. Ama gerçekten bu konuyla ilgilenen ve
Gerçekten o esere saygı duyacak sağlam yapımcılara ihtiyacımız var. Bir görün. Neden yani biz belki yapımcılar bu işin daha doğru, daha üstürüplü yolunu biliyorlardı. Belki onu senaryo haline getirirsiniz ve belki çok çok daha iddialı bir şey çıkacak. En azından bu konuda eğer samimi olan yapımcı arkadaşlar, yönetmenler varsa Evet, bizimle ulaşabilirler. irtibata geçsinler. Mutlu oluruz değil mi? Evet. Dünyaya dair, yaşama dair her konudan yazarlar çok da iyi gözlemcidirler. Sen de biliyorsun. Evet. Etrafımda o kadar çok hikaye var ki Suat. Her çatı altında ayrı bir hikaye. Şimdi bana diyorlar hayat bir roman. Hayır diyorum. Hayat bir roman değil. Hayatımız roman diyorlar, pardon. Ben de onlara hayat bir roman diyorum. Hani hayatımız değil, hayat zaten bir roman. Evet. Biz kendimiz yukarıda en büyük yazıcı var yani. O ne yazarsa biz burada onu oynuyoruz. Tamam. Yani O zaman şimdi önünde bu kadar ödül varken evet. benim de içim kıpır kıpır. En azından hangilerini nereden ne vesileyle aldın? En sonda ortadakine geleceğiz. Evet. Burada Mimoza Global Medya. Evet. Mimoza Global Medya 3. şiir yarışması ikincisi. Evet. Gönül Tuna Özvatan. Nerede almıştınız bu ödülü? Ankara'da. Ankara'da mı? Evet. Biz o zaman tanışmıyormuşuz. Evet. O zaman gelir ben de tebrik ederdim. Evet. Teşekkür ederim. Senin varlığın yeter. Yani bu arada şiir Evet. yazdığını da öğrenmiş olduk. Mahzen ismini verdiğim çok kıymetli bir şiirim var ve onu hiç tanımadığım birisine yazdım. Rahmetlik öğrencim Aynur, mekanı cennet olsun. O bir yakınının hikayesini anlatmıştı ve çok etkilenmişti. Ama eminim bir yerlerden duymuştur mutlaka ya da O şiirde görüyordur. dereceye girmişsin. Evet, ben o kişiye onun duygularıyla şiir yazdım ve ödül almıştım. Ve şiir konusunda bir plaket de orada var. Evet. 4. şiir yarışması. Onu da sen bize okur musunuz yine ben mi okuyayım? Şöyle sana vereyim Suat. Tamam. 4. şiir yarışmasında dördüncülük. Evet, dördüncü Yani böyle olmuştu. dört dörtlük bir ama yani arkadaşlar burada dereceye girmek ve böyle bir plakete layık görülmek çok kıymetli bir şey. Teşekkür Biraz ederim. da bize bundan bahseder misin? Yine Mimoza Global Medya'dan almışsın. Yarışmaları çok seviyorum Suat. Kendini test etmek için Evet. en güzel mecra değil mi? Kendimi değerlendirmeyi çok seviyorum. Yani denk gelebildiğim, gözlemlediğim, kaçırmadığım daha doğrusu gözden kaçırmadığım bana uyan her yarışmaya katılmaya çalışıyorum. Çok da iyi yapıyorsun. Bir de burada kalem görüyorum. Evet, Yani altın bu kalem. sizin yazmanızı teşvik eden, hiç Hı hı. durma diyen bir şey. Evet. Sayın Gönül Tuna Özvatan Altın Kalem Ödülleri. Hı hı. İşte burada biraz önce bahsettiğimiz Levh-i Mahfuz'dan Evet, Levh-i almışsın. Mahfuz. Çok kıymetli bir ödül. Yani bayağı da ağır bu arada. Bunlar kızlarıma. Çantama atıp Evet, saat götürebilirsin. olur mu öyle şey? Diyorum kızlarıma benden en Ve güzel hatıralar. bir diğer ödül de burada. Sayın Gönül Tuna Özvatan Altın Yazar Ödülleri Tarihi Roman dalında Evet, almışsınız. mühürle almıştım. Yani kıymetli işlerle uğraşıyorsun. Bir de Teşekkür burada ederim. senin canını çok yakmış bir Evet, kaybın var. evet. Ona göndermek istediğin mesajın var mıdır? Aynur, şöyle söyleyeyim. Sıla bizi dinliyordur Evet, şu anda Sıla. seyrediyordur. Sıla'yı çok seviyorum. Sıla'ya şöyle söylemiştim. Zannedersem dedim Karlı Bela'da biz annenle hani çalışıyorduk yani çünkü iki insanın birbirini dost olarak bu kadar sevmesi pek normal değil. Çünkü vefatından çok etkilenmiştim. Ama çok vefalı birisiydi Suat. Evet. Çok vefalıydı. Bugün de bayağı konuştuk kendisiyle. Evet, yerinde iyi olduğuna eminim. Çok ani bir kayıptı. Kendisi Urfa'ya gitmişti. Babasının yanına ziyarete gitmişti ve sonra vefat haberi geldi. Ya insan her şeyi sorguluyor. Hani ölümü sorguluyorsun, kendini sorguluyorsun ya da neden gitti diyorsun ama onun en büyük hayali şiirlerinin duyulması ve bir gün ödül alabilmekti. Hani Allah'ın bunu bana nasip etmesi bu en güzel duygu diyeyim size. En güzel hizmet Allah tarafından. Mutluyum yani o iyi ayrıldı, güzel ayrıldı. İyi bir arkadaş sahibi oldun. Kesinlikle. Sıla'ya da buradan
Teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir annem var Sıla. Evet. Belki de sen de o yola girersen biz burada Her abin ve zaman. ablan olarak her zaman yanındayız. Bunu bilmenizi isteriz. Evet. Ve bu ödül, bunun hikayesi Evet. istersen sen anlat. Kaç yüz kilometre Evet. Bu ödül bunu çok taşıdı, kıymetli. Evet. getirdi. Sevgili Suat getirdi. Mimoza Global Medya Altın Başarı Ödülleri yılın en başarılı tarihi roman yazarı Gönül Tuna Özvatan. Evet. Onu da mühürle almıştı. Ta Ankara'dan buraya Evet. arkadaşlar getirdim. Sıla bana verdi. Ben de sahibine ulaştırdım. Senin elinden almak Senin daha güzel elinde oldu. görelim Evet. böyle. Teşekkür ederim. Başarıların daim olsun. Çok teşekkür ederim. Kalemin hiç düşmesin. Bu kadar ödül almış bir insan, elbette biz yazarlar olarak bazen modumuz düşüyor. Evet. Bazen hiçbir şey yapmak istemiyoruz ama bir sonraki dirilişinde de daha iyisini yapacağından adım gibi eminim ve bu yolda sana yolun açık olsun ve uzun olsun Teşekkür ederim. diliyorum. Çok sağ ol Suat. Peki sen bir edebiyatçı olarak, bir yazar olarak senin takip ettiğin kıymetli edebiyatçılar vardır. Sen kimleri okursun, kimleri takip edersin? Suat Düzgün diye bir yazarımız var. Kendisi de çok iyi bir arkadaşım, kıymetli dostum. Nasıl mutlu oldum. Evet. Bu kadar ödülü olan bir insanla Ama bunlar doğru. olmak çok Hayır. kıymetli. Doğru. Teşekkür ederim. Yılmaz Ali hocamız var. Onun kalemi çok güzel. Ahmet Deniz var, komutanımız. Onun kalemi de çok güzel. Yalnız bu aralar şeye sardım ben Suat. İbnül Arabi çok Evet, seviyorum. evet. Mevlana çok seviyorum. Şemsi Tebrizi, Yunus Emre. Bu aralar en çok onları okuyorum. Hiç şaşırtmadın bizi. Şaşırtmadım. Yine tarihin derinliklerinde dolaşmaya devam Evet. ediyorsun. Benim en çok merak ettiğim mesela Suat, o zaman insanlar mesela ne yaparlarmış? Hani yaşamları nasılmış? Ama çok böyle araştırdım, gittim, yaşlı insanları dinledim. Ya her şey aynı aslında. Sadece teknoloji farkı var. Aynen öyle. Yıllar geçmiş ama biz aynı şeylerin mücadelesini vermeye devam Kesinlikle. etmişiz. Evet. Kimi zaman Mevlana onunla uğraşmış, kimi zaman o bırakmış Yunus Emre. Yunus Emre Evet. gitmiş Pir Sultan Abdal. Ondan sonra hep böyle bir ozanların elinden hep aynı şeyler. Hep barınma ve yaşama mücadelesi içerisinde Evet. geçmiş bir aslında bir laf var ya hani bir gün vardır o da bugündür diye. Evet. Biz o günleri yaşıyoruz. Kesinlikle. Keşke bir şeyler tersine dönse ve artık yani yazmak yerine herkesin mutlu olduğu bir dünya olsa Kesinlikle. onda olmayacağını Evet, hepimiz biliyoruz. Maalesef. Çünkü bencilliklerle dolu bir dünya var Evet. maalesef. Biraz umudunuzu kırmış gibi olacak ama o zaman bir diğer soruyla devam ediyorum. Tabii ki. Senaryo olabilecek eserlerim var. Buradan çağrım varsa onları alalım dedim. Mühür ve Levh-i Mahfuz ve bir elinde birçok hikaye de var senin. Evet. Bu konuyla ilgili biraz önce yapmış olduğum çağrıyı tekrar yapıyorum. Gerçekten hani kaliteli bir iş görmek istiyorsanız tabii ki bu elimizde senaryo olarak yok ama uzmanların elinde, usta ellerinin elinde bu İşlenecek. eserler senaryo haline getirilebilir ve ortak bir çalışma yapabiliriz. İlgilenenler Evet. size bununla ilgili ulaşsınlar. Kesinlikle. Gönül Tuna Özvatan'ı Evet. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Veyahut Buradayım. da Ahmet Suat Düzgün Evet. dolayısıyla ben de o bilgileri paylaşırım. Peki edebiyat dışında ilgilendiğin başka sanat dalı var mı? Edebiyat dışında öncelerden resim vardı ama şu an mesela çizemiyorum. Öncelerden derken çok önce. Yani kızım Lena gibiyken mesela. Lena'nın yaşlarında 16, 17 yani. O yaşlarda herkes herhalde eline bir fırça alıp pastayla böyle bir Kesinlikle. şeyler yapmak istiyor. Kesinlikle. Var mı kalan o zamanlardan çizmiş olduğun resimler? Yok Suat maalesef. Resim ne zaman anladın peki yapamayacağını? Benim için hobi gibiydi öyle söyleyeyim. Yani bıraktım. Öyle özel bir sebebi de yok. İçimden gelmedi, çizmedim. Peki yapmış olduğun işlerle ilgili biraz önce ailenle tanıştım. Hepsi birbirinden şeker. Teşekkür ederim. Umarım baş başayken de öyledir. Güzel bir sohbet seni bekliyor. Teşekkür ederim. Peki ailenizin sizin bu yaptığınız işlere karşı duruşu nasıl?
kardeşlerinizin? Evet, annem destekliyor, kardeşlerim. Babam biraz arada. Yazsan da olur, yazmasan da olur diyor. Sen benim en değerli varlığımsın Yani zaten diyor değil mi? evet, o yüzden ailem ve birkaç arkadaşım dışında destek görmedim. Öyle mi? Biz Görmedim. seni her zaman destekliyoruz. Teşekkür ederim. Er ya da geç yaptığın işlerin bir yerlerde duyulacağını biliyorum. Ben hatta esprisini yapıyorum bazen telefonda. Evet. Bir gün görürsek Gönül Tuna Ay, teşekkür ederim. Özvatan'dan esinlenilmiştir diye işte mühür mesela. Ne kadar güzel bir isim değil mi? Sadece isminden Evet. dolayı bile bu eser incelenmeye değer bulunmalı çünkü. Çok teşekkür ederim. Görürsem ben de derim ki ya bak bu arkadaş benim arkadaşımdı deyip gururlanırım demiştim çok Teşekkür zaman. ederim. Öyle de olacağına eminim. Eminim. Sadece zamanını bekliyoruz. Evet. Peki biraz önce yine seninle bu konudan konuştuk. Yazıyoruz. Hı hı. Bazen içimizden hiçbir şey gelmiyor. Gelmiyor, Bazen evet. aylar alıyor. Bazen yıllar alıyor ama bir şekilde yine o kalem elimize geliyor ve Evet. bir şeyler yazıyoruz. Yazıyoruz. Yazmak senin için zor mu? Zorsa neden? Yazmak aslında zor değil, şöyle söyleyeyim. Gece çok yazıyorum ben. Yazarlar zaten sen de biliyorsun. Gece Evet. gece çok ilham geliyor. Niyeyse öyle oluyor. Sessiz ortam oluyor. Kulaklığımı takıyorum mesela. Kelimeler ard arda geldiği zaman güzel. Ama bazen de çok zor. Mesela Lodos'a bırakıyoruz işte. 2 senedir doğru düzgün hiçbir şey yazmadım mesela Suat. İçimden gelmiyor. Bilmiyorum ama hem zor hem kolay. Siyah beyaz gibi. Genelde herkesin uyuduğu zamanlarda Evet. bize Hı hı. bu duygu geliyor ve o gece bitmiyor. Evet. Ondan sonra biz sabah kalktığımız zaman böyle mahmur mahmur, herkes çok zinde falan. Kesinlikle. Hayırdır uyumamış. Evet. Gerçekten uyumuyoruz ya. Ama güzel, yazmak çok güzel. Herkes yazsın, herkes yazabilir. Okuma Evet. yazmayı bilen herkes yazabilir. Yani bu konuyla ilgili senin cümlelerini merak ediyorum. Arkadaşlara yazın 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 diye. Yazmak neden kıymetlidir? Bir anlatır mısın? Yazmak neden kıymetli? Yani herkes illa bir yazar olmak zorunda değil Tabii ama ki değil. Ama bizim de mesela bu yere gelmemize sebep olanlardan mutlaka çok önemli yazarlar var. Çünkü yaşanılan olağanüstü mesela olaylar gizli kalmamalı. değil mi? Bilinmeli, takdir edilmeli. Önünde ceket iliklenecek çok insan biliyorum ben nelerden geçmiş Suat. O yüzden bilinmesi gerek. Hani bir yerlerde saklı kalmamalı. Aynen. Yazın en azından kendi Evet, iç huzurunuzu bir şekilde bir yerlere döktüğünüz zaman derdinizi rahatlayacağınızı göreceksiniz. ve insanı iyi hissettiriyor. Ya sonuçta bir şey yapıyorsun. Aynen. Yani Peki Gönül Tuna Özvatan neleri sever, neleri sevmez? Gönül Tuna Özvatan sohbet çok sever. İnsan sever. Yakın arkadaşlarımla gidiş geliş yapmayı severim. Yani çok kalabalık bir çevrem yok fakat az öz öyle söyleyeyim. Misafir kabul etmeyi çok severim. Denize aşığıyım. Öyle mi? Denize bayılıyorum. Denizi çok seviyorum. Kahve vazgeçilmezim. Çocuklarım, ailem. Evet, denizin de zaten çok Evet, yakınındasın. çok yakın. Mutlaka gidip denize Kesinlikle. hiç şey yapmıyorsun. Ben de çok severim ama Ben de çok seviyorum. Ankara'da Hem oturuyorum. taraf alalım Suat. Ayağım hep toprağa taşa takılıyor. İşte. Peki sinemaya falan gidiyor musun Yok. boş zamanlarında? Ben biraz evcilim. Ben senaryo yazıyorum. Sinemaya ne gideyim diyorsun Evcilim. değil mi? Evdeyim. Evcimen. Gönül Tuna Özvatan. Yorulduğunda yazmaktan Hı hı. veyahut da düşünmekten artık sıkıldığında veyahut da herhangi bir şey yaparken ne tür müzikler dinler? Nelerden hoşlanırsın? Aytaç Doğan'ı çok seviyorum. Kanun Aytaç, Üstadı. Kanun Üstadı. Çok Biraz seviyorum. önce yine bahsetmiştik Hı hı. kendisinden değil mi? Kendisini çok seviyorum. Çok harika müzik yapan bir usta diyeyim. Tanı çok dinliyorum. Evet. Ben Tan'ın sen yine cevabını verirsin. Hı hı. Yok başka hayalim Hı hı. şarkısına deli oluyorum vallahi şu anda bile. Evet. Tan duyunca o çok hoşuma gidiyor. Onun şarkılarını çok seviyorum. Ya Müthiş genelde sözleri var. evet, kulağıma hoş gelen her şeyi dinlerim. Müzik çok seviyorum. O zaman kanunu seven bir insan Türk Çok sanat severim. musikisine de bayılıyordur değil mi? Yok. Türk sanat O kadar kanunu değil. var ama Türk sanat musikisi Evet. dışında mı? Yanlış anlaşılmasın.
Ben kanun deyince dedim ki Türk sanat nasıl ikisi de vardır. Ama çok Dinlemez misiniz bir Zeki Müren? yok. Gerçekten mi? Yani Yani yine böyle popüler müzik daha çok ilgini çekiyor diyebiliriz değil mi? yani Ben senin adına konuşmuş Evet. olmayayım. ama doğru. Ama hiç yalan söyleyemeyeceğim. Ama güzel olan eserleri de çok seviyorum. Kanı seviyorsun. Peki Seviyorum. başka sanatçılardan örnek verecek olursak kimler var? Aa, Kadın sanatçılardan. kadın sanatçılardan Sezen Aksu severim. Sezen Aksu. Evet. O zaten bizim çocukluğumuzun Ama hiç vazgeçilmeziydi. eskimiyor onlar ya. Evet. Değil mi? Gerçekten öyle. Çok fazla yok ama. Yani Kulağa hoş kulağa gelen hoş gelin her şeyi dinliyorum Hı hı. dediniz. Peki Gönül Tuna Özvatan futbol takımı tutuyor mu? Hayır. Tutmuyor mu? Hayır. Neden? Sevmiyorum. Sporun herhangi bir alanıyla ilgileniyor musun? Ya evde tabii spor yapıyorum. Mesela sabah kalkıyorum. Bir sinirlenince öyle bir hareket. Sinirlenince Evet, yapılan sonra- şeyleri spordan sayıyor muyuz? Sandalyeye otururken Yoga değil. yani diyorum, Sandalye yogası. tamam ben bugün ilk sporumu Sunucuyu, yaptım. Evet. sunucuyu zor durumda bırak. Ama futbol ya bana çok komik geliyor. Öyle Komik mi? yani. Şimdi 22 güzel alınmasınlar ama çok komik. 22 kişi bir topun Evet bir peşinde. topun peşinden. Ama Evet. tutmuyorum. Yok ama tabii milli takımımız her zaman destekliyor. Peki futbolun dışında spor, voleybol var, handbol var. Bir ara yapıyordum. Pilates yapıyordum. Öyle mi? Evet. Hmm. Belimden çok rahatsızdım. İşe yaradı mı peki Yaradı. pilates? Hı hı. Yaradı değil Hı mi? hı. Yani spor zaten çok yararlı da bizler işte yapabilirsek. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soruma evet ya da hayır Evet, diye cevaplar veriyor. Programı bir an önce bitirme telaşında olan bir hanımefendiyle birlikteyiz. Gönül hocam, Buyurunuz ben efendim. seni birkaç senedir tanıyorum. Buradan bir teşekkürü de Altan Alkan hocama etmem lazım. Evet Altan Çünkü- Altan hocam buradan çok Hatta kendisine böyle saygıyla eğiliyorum. Çok selam İzmit'ten. aynen. Altan hocam vesilesiyle tanıdım Hı seni. hı. İyi ki de tanıştırmış. Çok Evet. güzel bir kalbin var. Teşekkür ederim. Yaptığın işlerle de eminim ki bizim için değerli bir yere geldi ama Hı hı. birçok ülkede belki de böyle bir durum var. İyi işler yapıyorsun ama bazen Evet. bir şeyler olması gerekiyor. Hı hı. O bir şeyin bir an önce olmasını dilerim. İnşallah. Buradan da Altan hocama bir kez daha teşekkür ederim. Evet. Programımız sayende su gibi aktı Aktı geçti. gitti. Hiçbir şey anlamadım. Biraz sonra bana hazırlanan sofrada yemek Evet. yedirmek için belki de Hı hı. telaşı var. Senin burada özellikle merak ettiğim, seni okuyacak arkadaşlar Hı hı. niçin okumalılar? Eserlerinde ne bulacaklar? Niçin seni takip etsinler? Onunla ilgili birkaç cümle alalım senden. Kendilerine bir şey katmak isteyenler. Hayata bakış açıları geniş olanlar. Ben özellikle burada parantez içinde bir şey söylemek istiyorum Suat. Yani mesela hayat lay lay lom değil. Hani arkadaşlarımızla oturuyoruz, kahve içiyoruz, dışarı çıkıyoruz, geziyoruz. Dediğin gibi sahil hemen ayağımızın altında. Evet. Ama bu yaşamak değil yani. Herkes böyle zannediyor. Ama başına kötü bir şey geldiği zaman dünyanın hani böyle bir şey olmadığını hani anlıyorsun yani. O yüzden farklı bakış açıları istiyorlarsa zamanında da hani ne hikayeler yaşanmış, ne hayatlar varmış diye düşünürlerse okuyabilirler. Bundan sonra Gönül Tuna Özvatan'ı takip edin. Kitapları da bir yerden çıkarsa mutlaka edinin derim Evet. arkadaşlar. Instagram'dan da Hı hı. takip edersiniz. Orada aktif. Evet. Peki program dediğim gibi Hı hı. çok güzel, hızlı bir şekilde aktı gitti. Teşekkür ederim. Benim burada sormayı unuttuğum ama senin özellikle Hı hı. şunu da söylemeliyim dediğim bir şey kaldıysa onu senden almak isterim. Bir insan olarak seni çok seviyorum. Teşekkür Meslektaşım, ederim. üstadım olarak çok seviyorum. Buraya gelmenden onur duydum. Seni ağırlamaktan onur duydum. İzmit'e yolun düşerse mutlaka burada açık bir kapın var. Aman zaman. diyormuşum. Her zaman. İzmit'in en yüksek yerinde oturuyor. Buraya çıkıncaya kadar canım çıktı. Tabii ki bu çok güzel bir davet. Ben de yolum düşerse mutlaka uğramaya çalışırım. Her zaman. Sen de iyi ki varsın. Ben de seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Değerli bir kalemsin. Zaten değerli bir insan olduğun, almış olduğun ödüllerin dışında bizim de seni tanıdığımız için çok Teşekkür naif bir ederim. kalbin, çok güzel bir kalbin var. Teşekkür ederim. Umarım kalbindeki o güzellikler cevabını alır ve
O istediğin yer neresiyse orada olursun. İnşallah. Kahramanı İnşallah. sensin programının kahramanı sendin. Teşekkür ederim. Bizim için değerlisin. Sağ ol. Kahramanı sensin programımızı çektik. Program nasıl geçti? Düşüncelerini alabilir miyiz? Başkaları bu programa e, konuk olsun mu? Niye olsun? Bence konuk olsunlar çünkü sohbet zaten çok güzel. Ben sohbet etmeyi de zaten çok seviyorum. Evet. Konuştuğum kadar dinlemeyi de çok seviyorum. İnsanların fikirlerini de çok önemsiyorum. Bence Kahramanı Sensin'e mutlaka konuk olsunlar. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar Kahramanı Sensin programının bu seferki konuğu kıymetli yazar Gönül Tuna Özvatan'dı. Onunla çok keyifli bir sohbet oldu. Mutlaka programımızı seyredin. Beğeni bırakın. Yorumlarınız çok kıymetli. Mutlaka yorumlarınızı yazın. Bunlar bizi motive ediyor ve programların devamı için çok kıymetli oluyor. Bizi takip etmeyi bırakmayın. Evet. Çok memnun oldum. Ben de. O zaman bir el sallayalım mı? Görüşmek üzere. Kahramanı Sensin.